Avrupa'da bir yerde yaşıyorsanız orada ne yetişiyorsa, hatta Avrupa bu kıtalar vesaireler üzerinden de konuşmayacaktık o zaman. Muhtemelen çok daha mikroklimalar üzerinden, mikro iklimler üzerinden belirli ondan sonra iklimlerin belirli işte toprak özelliklerinin vesairenin dayattığı da demeyeyim sunduğu, ikram ettiği bir takım ürünler üzerinden besleniyor olacaktı. Ve de insanların öyle çok uzaklardan işte ithal ettiği, getirdiği ürünlerin bugün gördüğümüz kadar yaygın bir şekilde tüketildiği bir dünya hiç olmayacaktı. Ama yine aynı noktaya geliyoruz aslında. Bu dünya o haliyle çok sınırlı bir dünya mı olacaktı? Yani hani yiyip içilenler açısından yoksa başka türlü mü? O tamamen tartışılır. Bugünkü modern kafayla bize öyle gelebilir ki Allah'ım ne sıkıcı bir şey olacakmış o zaman. Yani ben kahve içemeyecektim, işte çay içemeyecektim, avokado yiyemeyecektim. Ondan sonra ne bileyim işte Çin yemeği bilmem neyi yiyemeyecektim filan. Ama bir yandan da belki de etin en lezzetlisini yiyecektin. İşte otun en körpesini, en güzelini yiyecektin. Belki 4 mevsim domatesin olmayacaktı da işte ilkbaharda mantarıyla bilmem kışın şu suyla bu suyla bambaşka doğayla çok daha barışık. Ondan sonra tahribatın hem karşılıklı tahribatın diyelim olmayacağı, bugünkü boyutlara ulaşmadığı bambaşka bir dünyada mümkün olabilirdi herhalde. Yerellik konusu bence bugün modernitenin, bugün işte küresel dünyanın trajedisini en iyi anlatan sözcüklerden bir tanesi. Çünkü bir şeyin kaybolduğu bir yerde, bir şeyin iyice azaldığı bir yerde birçok insan artık bu kaybın acısıyla diyelim, bu kaybın telafisi üzerine, bu yerellik üzerine çok fazla geliyor. Ve bunlar aslında yani yerelliğin bu kadar çok vurgulanıyor olması bence iki türlü tabii pozitif bir gelişme bir yandan. Çünkü sonunda insanlar bir şekilde nerede hata yaptıklarını, neyi yanlış yaptıklarını anlamaya başladılar yavaş yavaş. Ve dolayısıyla yerelde yetişene, ondan sonra belirli bir ürünün işte belirli özellikler taşıyan bir iklim, toprak vesaire filan orada yetişeninin daha makbul, daha sağlıklı, daha işte ekolojik vesaire filan olabileceğini yeni de olsa keşfetmeye başladılar ve bu anlamda da yerelliğe giderek artan bir vurgu görüyoruz hemen hemen her yerde. Bunu büyük gıda şirketleri de yapıyor, en ünlü, en meşhur şefler de yapıyor. Değil mi? Hemen her yerde bunu, herhangi bir gastro fuarına gittiğiniz zaman vesaire filan orada en çok karşınıza çıkan işte o bu vesaire filan herkes yerellikten bahsediyor. Bu olumlu bir gelişme. Ama bir yandan da diyorum ki bütün bu olan bitenler aslında biz neyi kaybettiğimizin de çok önemli bir göstergesi. Bugün kimle konuşursanız mesela size Türkiye'de kasaplık mesleğinin öldüğünden bahseder. Ve hakikaten de gittiğiniz zaman İstanbul'da olsun, Ankara'da olsun giderek kasap dükkanlarının sayısı azalmıştır. Ve iyi kasap bulmaktan yaparlar. Ne kadar zorlandığından bahsettiler. Bugün kasap köftesinden işte kasap bilmem nesine bütün gene gıda şirketleri vesaire her yerde bunu görürsünüz. Köylerin giderek yok olduğu, giderek olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Çünkü küçük üretici çok ciddi sıkıntılar çekiyor. Türkiye'de olsun, bütün dünyada olsun. Gene bu dünyada en çok duyduğunuz laflardan bir tanesi aynı yerellikle paralel şekilde köy peyniri, köy şusu, köy busu vesaire filan. Bu da aslında çok benzer bir trend. Gene baktığınız zaman zanaat işleri, değil mi? Bugün en çok craftsmanship, zanaat meselesi herkesin dilinde. Herkes bir şekilde reçel yapanlar mı istersiniz, el örgüsü vesaire yapanlar mı istersiniz? Özellikle en çok buralardan uzaklaşan daha orta sınıf, daha üst orta sınıflarda filan bu merak acayip artmış vaziyette. Kendini bu do it yourself şeyleri, DIY'lar vesaireler filan bunlar artmış vaziyette. Neden bunlar artmış vaziyette? Çünkü bu işler artık hakikaten insanlar için ancak hobi olmuş vaziyette ve insanlar için hakikaten doğayla kurabilecekleri o dolayımlı ilişkinin belki de böyle bir takım tek yegane fırsatları haline gelmiş vaziyette. O zanaat meselesi de aynı. Çünkü neden? Zanaat bugün artık
pek az insanın doğrudan yapabildiği, mesela artık doğru düzgün marangoz bulmak çok zor. Doğru düzgün saatçi bulmak çok zor. Bütün bunları yapan büyük şirketlerin, büyük global şirketlerin çok domine ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Bununla beraber aynı hani yerellik, köy, kasap, zanaat, bunların hepsi çok aynı kategoride kavramlar gibi geliyor bana. Benim için sade yaşam nedir? Midilli'ye gidiyorum. Gavatas diye bir köy var. Midilli'nin bayağı batısında diyeyim. Ondan sonra böyle daha çok hani buradan gidenlerin de olmadığı, başka turistlerin de olmadığı bir yer. Ve orada hakikaten bir ev var. Hep kiralıyoruz orayı. Yakında bir iki köy var. Orada bir iki güzel işte lokanta var. Ve fena da değil aslında. Orada yetişen şeyler de var. Yani hayvancılık çok iyi. Oradan alıp ettiklerimizle, pişirdiklerimizle falan bir şeyler oluyor. İşte deniz var hemen 100-150 metre ileride. Sade yaşam biraz oymuş gibi geliyor bana. Bambaşka bir duygu tabii. Yani bir de ben 3 saat önce işte İstanbul'daydım. Şimdi buralardayım. Hani her açıdan insana daha bir huzur veren bir yer diyelim en basitinden. Bir yandan da hakikaten hani yaşadığımız dünyanın nasıl bir yer olabileceğine dair de bize birçok şey söylüyor. Aslında bir bugün geldiğimiz durum var. Bir de olabilecekler. Hani başka türlü yaşamış olsaydık bu hayatı bambaşka bir yer de olabilirdi. Daha yeşil olabilirdi, daha temiz bir yer olabilirdi. Daha toprağa yakın bir şeyler olabilirdi belki. Başka türlü örgütlemiş olsaydık yaşamı. Bize kaybettiğimiz ihtimalleri ve de farklı yaşam tarzlarını anlatması açısından filan da dokunaklı, bir yandan da o anlamda hüzünlü de bir yer. Buradan bakıp İstanbul'a ya da hani herhangi başka bir şehre diyelim ucu kaçmış bir takım ihtimalleri göstermesi açısından da ve de neyi kaybettiğimizi bize bu kadar hani derinden hissettirmesi anlamında da bir yandan hüzünlü de bir yer. Bir zamanlar insanların türlü amaçlarla diyelim, türlü kaygılarla çizdiği sınırlar bugün aynı insanlara, aynı insan topluluklarına bir çeşit bir engel teşkil etmeye başlamış. Bu sınırların ortaya çıkmasıyla beraber insanların dünya üzerindeki mobilitesi, dünya üzerindeki akışkanlığı da son derece sınırlı bir mekanla kısıtlı hale gelmiş. Bu sınırlar zamanla insanlar içinde engeller oluşturmaya başlamış. Her açıdan, kültürel değişim açısından, insanların, farklı tür insanların, din anlamında, etnisite anlamında, ırk ne demekse ırk anlamında vesaire, bunların yan yana gelmelerini hiçbir zaman imkansızlaştıramamış. Her zaman baktığımız zaman insan toplulukları, özellikle geçmişleri anlamında, aidiyetleri anlamında hep birbirlerine karışmışlar. Ama o sınırlar yüzünden insanlar çoğu zaman daha bir monokültürel diyelim, tek kültürlü hayatlar içerisine sıkışmışlar ki bu da o sınırların bize dayattığı, bizim önümüze çıkarttığı en büyük garabetlerden bir tanesi olmuş vaziyette. Dolayısıyla aslında uygarlığın yaptığı şey yerleşik hayatı getirmek. Yerleşik hayat beraberinde insanların konforunu arttırmak anlamında, rahatını arttırmak anlamında birçok şey katmış. Beraberinde belki tarımsal üretimi çok daha üretken bir hale getirmiş. İnsanlar daha çok üretmeye başlamışlar. Her anlamda, tarım anlamında, endüstri anlamında vesaire falan. Ama beraberinde bütün bunlar yaparken gelişme beraberinde de ciddi sıkıntıları da beraberinde getirmiş. Önemli kopuş noktalarından bir tanesi tarihsel sürece baktığımız zaman işte 15-16. yüzyıllarda, yani Amerika'nın keşfiyle birlikte ortaya çıkan bir takım ticari bağlantılar ortaya çıkmış. Bir takım gidiş gelişler ortaya çıkmış ve bu gidiş gelişlerle beraber insanların bir yerden Asya'dan, Afrika'dan ondan sonra öbür tarafa gitmesi, kimi zaman bu
ne olmuş? Gönüllü olmuş. İnsanlar hakikaten işte iktisadi amaçlarla, ticaret amacıyla gitmişler. Avrupalı tüccarlar, seyyahlar vesaire filan Amerika'ya. Kimileri de Afrika'dan kendi rızaları olmadan gitmişler. Ve de bu gidiş gelişler sırasında bir takım bitkileri, sebzeleri, meyveleri de beraberinde götürmüşler. Gelirken de gene oradan bir takım gene sebzeleri, meyveleri beraberinde getirmişler. Patates, domates baktığınız zaman değil mi? Amerika'da olup da menşei orada olup da Avrupa'ya gelen şeyler. Bugün baktığınız zaman bir İtalyan mutfağını, bir Türkiye mutfağını domates olmadan düşünemezsiniz. Ama bu bahsettiğim Amerika ile olan ilişki ortaya çıkmasaydı eğer, bu tür göçler olmasaydı bu durum mümkün olamazdı. Aynı şekilde bugün baktığımız zaman burada çok tüketilen, daha doğrusu Amerika'da çok tüketilen pek çok şey ve Amerika üzerinden üretildiği haliyle de bütün dünyaya yayılan kahve ve şeker üzerinden üreyen kültürlerin ortaya çıkması mümkün olamazdı. Dolayısıyla bugün neredeyse hemen hemen yediğimiz her türlü şey, kahvesinden çayına, çayından mısırına, mısırından hindisine varıncaya kadar her şey bu bahsettiğimiz göçler sayesinde ortaya çıkmış kültürel etkileşimlerin ürettiği şeyler. Bakın burada önemli olan şey sadece ürünler de bir yerden bir yere taşınmamış göçler vasıtasıyla. Aynı zamanda teknikler, bir takım yemek yapma teknikleri de oradan buraya gelmiş. Bir bakıyorsunuz bugün Çin'de mantu diye bir şey var. Türkiye'ye geliyorsunuz mantı oluyor. Aynı şey bir bakıyorsunuz İtalya'ya gidiyorsunuz orada ne olmuş? Ravioli olmuş. Aslında baktığınız zaman orada hani işte hamuruyla, hamurun içerisine katılanla vesaireyle falan çok benzer bir teknikten bahsediyoruz. Bir yandan da gene önemli bir şey, gene bir 100 yıl, 200 yıl öncesine gittiğimiz zaman insanların kendi çevresiyle kurdukları ilişki özellikle beslenme açısından bambaşka. Yani öyle bir yer ki yaşadığın çevreye göre, yaşadığın iklime göre, ne yetişip ne yetişemediğine göre tüketebileceklerin de çok sınırlı. Ve dolayısıyla aslında çok da fazla o çevrenin dışına çıkamıyorsun. O bugünkü yaygın tabiriyle o terroirın dışına çıkamıyorsun. Bu bir yandan hani birçok insana hayatı sınırlamak, işte dünyayla olan ilişkiyi biraz daha sınırlamak gibi gelebilir ama bir yandan da muazzam bir zenginlik olarak da görülebilir. Çünkü hani ne yediğine baktığın zaman o yörede yetişen bir şey olduğu için, o yörenin iklimiyle, toprağıyla vesairesiyle hemhal bir şekilde ortaya çıkan bir ürün olduğu için belki de lezzet anlamında, bedensel sağlık anlamında vesaire getirileri çok daha fazla olabilir. Ve o anlamda da aslında bugün çok peşine takıldığımız bütün bu kalori hesapları vesairenin hiç olmadığı bir dünyadan da bahsediyor olabilir. Ve bu anlamıyla da aslında çok daha bambaşka bir dünyada mümkünmüş o zamanlar diye de düşünebiliriz. 80'lerden 90'lardan sonra özellikle Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde insanlar artık yaşadıkları kentlerden köylere gitmeye başladılar. İlla da emekli olarak gitmiyorlar. Yani belirli bir yaştan sonra gitmiyorlar. Bugün baktığınız zaman gene trafikten işte yaşam koşulları nedeniyle çevre kirliliği, hava kirliliği vesaire türlü nedenlerle tersine giden, yani köylere giden insanlar da var. Ve bunlar enteresan olan yine başka bir şey. Bugüne kadar köyden kente gelenlerin çoğu daha yoksullardı. Yoksullar, köylerde yaşayamadıkları o köyün en yoksulları, en topraksızları, en artık burada olamayacak yani köyde yapamayacak olanlar ekonomik elenmeyle beraber diyelim, eliminasyonla beraber şehre geliyorlardı. Bugün yaşadığımızda enteresan olan daha zenginlerin, daha varsıl sınıfların, daha parası olan kesimlerin hatta kültürel açıdan da sermayesi daha fazla olan insanlar oralara gitmeye başladılar. Bu da tam da aslında belki de biraz önce konuştuğumuz o yerellik mevzusuyla, işte kaybolan zanaatler mevzusuyla, ondan sonra işte bu köy meselesiyle vesaireyle falan çok yakından alakalı. Çünkü yaşadığımız dünyada artık birçokları için bugün şehirde karşı karşıya kaldığı sorunlar, karşı karşıya kaldığı koşullar çok da yaşanabilir şeyler değiller. Ama bunu gene de bugün bunu yapabilenler daha parası olan insanlar, daha işte bunu görebilen insanlar. Diğerleri şehirde kalmaya bir anlamda mahkumlar ve şehirde kalmaya devam edecekler. Dolayısıyla bu da aslında bugün yaşadığımızın dünyanın enteresan yönlerinden bir tanesi.
Mehmet'in bu ruhun doysun hareketinin başlaması son derece olumlu. Şu ana kadar konuştuklarımızın hepsi aslında yemek meselesinin ne kadar çok boyutlu bir mesele olduğunu, bir konu olduğunu söylüyor. Neyi nasıl tükettiğimiz kadar neyi nasıl ürettiğimiz de çok önemli. Çünkü doğrudan neyi nasıl ürettiğimiz aynı zamanda bizim tüketim biçimimizi de doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla bu hareketin uzun ömürlü olabilmesi için, bir yerlerde bir şeyleri değiştiriyor olabilmesi için üretim tarafıyla da ciddi eklenmesi lazım. Ve bugün dünyada da aslında bu yönde de bir sürü düzgün şeyler var. Efendim daha üretici kooperatifleri daha bir ön plana çıkmaya başlıyor. Efendim daha bağımsız üreticilerin başını çektiği bir takım hareketler var ki bununla eklemlendiği takdirde bu ruhun doysun hareketi çok daha uzun ömürlü, çok daha dünyada yanlış giden bir şeyleri değiştirmeye yönelik bir hareket olarak kendini kabul ettirir, gösterir filan.